Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasani Devleti'nin gittikçe güçlendiği dönemlerden birindeyiz. Milattan sonra 274 yılında. Hz. Malik Efendimiz'e düzenlenmiş olan suikastin ardından Sasani topraklarında hızla gelişmekte olan yeni bir anlayış var. Sadece yeni bir anlayışla anlatmak da yeterli olmaz elbette. Sasani topraklarında yetişmiş olan Mani isimli sözde ve sahte bir peygamberden bahsedeceğiz sizlere. Bu peygamberin, sahte peygamberin kurmuş olduğu din olarak adlandırılan Manihizm dini milattan sonra 1500'lü yıllara kadar etkisini azaltmış olsa da hem doğuyu hem batıyı ciddi anlamda etkilemiş olan bir din. Tek başına bunun üzerine bir çalışma da yapılabilir elbette ama Mekke ve Hicaz bölgesi için oldukça önemli ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumuna doğru adım adım ilerlerken bizler bu dinin Hicaz topraklarında meydana getirmiş olduğu etkiden de habersiz kalmamamız gerekiyor. Efendim Mani aslında bir tarikat üyesi, sapıtmış olan ve muharref hale düşmüş olan Zerdüşt dininin ve inancının içerisindeyken Tanrı'yı kendi gözleriyle gördüğünün iddiasına sahip. Aslında biraz da bölgede Aziz Pavlus'un etkisi de söz konusu. Aynı şeyleri gerçekleştirebilmenin imkanını mümkün gibi görüyor. Ancak diğerleri gibi değil. Daha şizofrenik bir vaka olmasına rağmen daha akılcı bir yöntem izliyor. İşin başında iyi insan olmak, doğru insan olmak derken bir anda Tanrı'yı gördüğünü ve ondan vahiy aldığını beyan ediyor. Sasani topraklarında etkili olan diğer Zerdüşt inancından biraz daha üstün ama bir farklılık var bu sefer. Zira Mani'ye atalarını ve önceki peygamberlerini sorduklarında Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan, doğuda en önemli isimlerden olan Buda'dan, sonra Zerdüşt'ten ve hatta Hz. İsa'nın peygamberliğinden bahsedecek seviyeye ulaşıyor. Yani kurduğu yeni sistemde Hz. İsa'nın peygamberliğini de kabul ediyor. Bu durum biraz Hristiyanların dikkatini ve kabulünü çekmek mahiyetinde. Sasani devleti için bakılsa durum öncelikle reddedilir mahiyette. Her zamanki gibi görmezden gelinen bu sonuç toplumun bu ilgi ve alakayı arttırmasıyla beraber bir anlamda kullanılacak stratejik bir meta haline geliyor. 14 Nisan 216 tarihinde dünyaya geldiği söyleniyor Mani'nin. Sonrasında ise 274 yılında ayyuka çıkacak seviyede peygamberliğin ilanı söz konusu. Kuzey Afrika, İspanya, Fransa ve hatta Kuzey İtalya'ya kadar etkileri var. 8. yüzyıla gelindiğinde ise Uygurluların dahi resmi din olarak kabul ettiğinden bahsediyorlar. Bu Uygurlularla Sasaniler arasında o bölgenin gelişmişliği düzeyinde coğrafi ilişkilerin sonucu olarak bir etkileşim olarak bahsedilebilir. En önemli ve dikkat çekici taraflarından bir tanesi ise inanç biçimi. Bu inanç biçiminde bir seçkinler, bir de dinleyiciler bulunuyor. Seçkinlerin olması Sasanilerin içerisindeki Zerdüşt büyüklerin ve onların büyüklüğü yanında halktan bazılarının da büyük insanlar olabileceğinin duygusunu tetikliyor. Tacirler, bürokratlar bir anda kendilerini Manihizm dini içinde buluveriyorlar. Çünkü peygamberleri onlara Tanrı ile görüşebilme imkanını sunacağından bahsediyorlar. Elbette seçkinlerden olurlarsa. Seçkinlerden olabilmek için ciddi bir para kaynağına sahip olmanız gerekiyor. Bu noktada sahte peygamber Mani'nin elinde Sasani devletinin dikkatini çekecek miktarda para birikmeye başlıyor. Bu durum Hristiyanların bir kısmını da etkiliyor elbette. Çünkü onlar da sığınacak bir kap ve çerçeve arıyorlar. Mani'yi peygamber olarak kabul edecek değiller. Ancak Romalılara karşı kendilerine bir imkan sunulabilir mi? Hele ki Sasaniler güçlenmişken diye düşünüyorlar. Ağız, el ve gönül mühründen bahseden peygamber Mani bu manada Sasani devletinin de ilerleyen süreçte kullanılabilecek bir meta haline gelmeye başlıyor.
Hem Sasaniler hem de Roma baskısından bahsedilse de tarih kitaplarında Sasaniler ilerleyen dönemde bazı yapıları da burayı maddi olarak desteklemeye başlıyorlar. Çünkü Sasaniler gelişmekte olan bu inancın Zerdüştlüğün aksine daha hızlı ve akıcı olduğunu sadece milli bir kavramdan çıkarak tabiri caizse evrensel bir düzeyde kabul görebileceğini görüyorlar. Hristiyanları Zerdüşt yapmak mümkün değil. Romalıların pagan anlayışı ise onların gördüğü çerçeveden oldukça sert ve katı. Bu durumda onların yeni bir din anlayışıyla hele ki Hicaz bölgesinde etkili olabilme imkanları söz konusu. Bu etkilerse Arap dünyasında hemen dikkatleri çekiyor. Hz. Malik bu dönem içerisinde Sasanilerde oluşan bu Manihizm dininin kendi topraklarına ulaşmaması için bölgede etkinliklerini göstermemeleri için her türlü çalışmayı yapıyor. Özellikle Mekke bölgesine gelen ve kendilerini seçkinler olarak adlandıran tacirleri ve tacirlerin yanındaki dinleyicileri ve hatta anlatıcı olarak çalışıp seçkinlerden olmaya çalışanları bir an önce Mekke'den kovuyor. Tabi onları kovmak için bir strateji gerekiyor. Bu strateji ise üzerinde taşımış olduğu Nur-u Muhammedi'nin gereği olarak ortaya çıkıyor. Ve şöyle söylüyor onlara: eğer İsa'nın peygamber olduğunu kabul ediyorsanız gitmeniz gereken yer Kudüs. Eğer Buda'nın peygamber olduğunu kabul ediyorsanız bu durumda gitmeniz gereken yer Doğu toprakları. Sizin burada işiniz yok. Sizin burada sadece vaktiniz kaybolur diyor. Her seferinde ve pek çok mecliste pek çok zor sorular sordurarak köşeye sıkıştırıyor bu isimleri. Dolayısıyla biraz da Roma'nın bölgedeki etkinliğini arttırmak ve Roma'nın dişini göstererek bu usulü gerçekleştirmek Manihizmin Hicaz bölgesindeki etkinliğinin oluşmamasına vesile oluyor. Ancak bu yoğun Manihizm karşıtlığı durum Hicaz bölgesinde başka bir problemi de tetikleyecek. Romalıların Hicaz bölgesindeki etkinliği paganizmin etkinliğine dönüşecek. Bu dönüşümse hiç istenmeyen o putperestlik anlayışının adım adım bölgeye gelişine vesile olacak. Herkesin zannettiği gibi Hicaz bölgesi bu paganistik anlayışı Afrikalılardan ya da Afrikan kökenli düşünceden almış değil. Ekseriyetle bu düşünce Batı'dan geliyor. Batı'ya stratejik olarak yaklaşan Arap dünyası paganistik anlayışı mecburiyetle ve bu iletişim sürecinde muharref dinlerin ortasında Sasanilere karşı geliştirdiği bu kalkanla ne yazık ki içten içe almaya başlıyor. Sasanilerden gelen anlayışın daha tehlikeli olacağı düşüncesi değil elbette bu durum. Bu durum Roma ile Sasani arasında bir denge oluşturma mücadelesi. Zira Arap dünyası hem Sasani hem de Roma'ya karşı kendi tepkisini ortaya koyabilecek kadar güçlü değil. Ama her ikisi arasında stratejik bir denge uygulayarak merkezi hükmünü koruyabilmiş durumda. Hz. Malik Efendimizin güttüğü bu stratejinin elbette olumlu ve olumsuz sonuçları var. Ama o dönem için Manihizmin Hicaz bölgesinde yayılması engellenerek karma din olgusunun önü baştan kesilmiş oluyor. Bir şey ya tek tanrı inancıyla ve o varlığın görülemezlik ilkesiyle olmalı yahut paganistik anlayış elbette kabul edilmiyor Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam ataları tarafından ama bunun engellenmesi daha kolay olmalı diye düşünüyorlar. Çünkü hiç kimsenin aklına taşa, toprağa, bir tahta parçasını tapmak gibi bir düşünceye yatkın gelmiyor o dönemde. Ancak insan bu nefs-i emmare ve şeytan. Hiç kimsenin beklemediği yerden bambaşka gelişmeler oluyor. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahisi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Hicaz'a gelmesinin en önemli etkisi de bu değil mi zaten? Bu hakikati görebilmek için tarihin bu dönüşüm noktalarından haberdar olmak gerekiyor. Belki bir dünya tarihi atlası yazılırsa tekrardan o zaman daha derin ve detaylı olarak inceleriz, anlatmaya gayret ederiz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla.